Jon Snow ve Daenerys Targaryen. Assoyaf ve Game of Thrones hayran kitlesinin en popüler eşleşmelerinden biri. Peki bu ilişki gerçekten Martin'in hikayesinde merkezi bir yere mi sahip? Yoksa biz parçaları birleştirip anlam yüklediğimiz için mi bu kadar güçlü görünüyor? Bugün en güçlü görünen Daenerys argümanlarını tek tek masaya yatırıyorum. En ikonik alıntıları, en çok paylaşılan kısımları ama bu sefer sadece güzel görünen tarafını değil, gerçekten ne kadar zayıf ya da güçlü olduğunu da göstereceğim. Tabii başlamadan önce minik bir ricam var. Biliyorsunuz ki her içerik üreticisi gibi benim kanalımın da büyümesi için siz abonelerimin desteğine ihtiyacım var. Bu sebeple maddi manevi vereceğiniz her desteği açın. Bilhassa algoritmayı hareketlendirmek için videolarıma yorum yapmanız, beğenmeniz ve paylaşmanız çok önemli. Mobilden izliyorsanız hype yapmanızı da rica edeceğim. Desteğinizin video yapmaya devam etmem için önemli olduğunu unutmayın lütfen. Şimdi devam edelim. En güçlü argüman, ölümsüzler vizyonu. Aslında kuramın tamamı bu vizyona dayanıyor desek yeridir. En ikonik alıntı burada. Gümüş rengi atı çimenlerin arasından yıldızlarla dolu bir denizin altındaki karanlık bir dereye doğru koşuyordu. Bir geminin provasında bir ceset duruyordu. Ölü yüzünde gözleri parıldıyor, gri dudakları hüzünlü bir şekilde gülümsüyordu. Buzdan bir duvardaki bir çatlaktan mavi bir çiçek fışkırıyor ve havayı tatlı bir kokuyla dolduruyordu. Ejderhaların annesi, ateşin gelini. Daenerys hayranları bunu net bir şekilde Jon Snow'a bağlıyor. Mavi çiçek eşittir Lyanna'nın mavi gölü ve surdaki Jon iken tatlı koku da aşkın işareti olarak yorumlanıyor. Neticede gül ve tatlı koku dendiği zaman akla gelecek ilk şeyin aşk gelmesi olağandır. Bu vizyon Dany'nin geleceğini gösteren en önemli kehanetlerden biri olduğu için bütün Kur'an buraya oturuyor. Rüyalar ve kehanetler serimde Dany'nin rüyaları ve kehanetlerini yorumladığım videoda Ölümsüzler evindeki tüm görünü yorumlamıştım yıllar evvel. İlgilenirseniz ses ve benzeri meselelerde çok düşük kalitede de olsa dinleyebilirsiniz. Simgesel şartlar ve Val. Yarım ayın ışığı Val'ın bar sarısı saçlarını soluk gümüş rengine çevirmiş, yanaklarını ise kar gibi beyazlatmıştı. Derin bir nefes aldı. Hava çok tatlı. Kullanılan bir diğer argüman da Jon'un Val'a olan çekimi ve Val'ın ay ışığındaki gümüş saçlarını Dany'nin en belirgin özelliği olan soluk gümüş saçlarıyla birebir örtüşmesi. Ayrıca Drogo'nun Dany ilk kitapta sık sık söylediği hayatımın ayı ifadesi bu sembolizmi Jon Val sahnesine bağlamada bir çeşit tutkal vazifesi de görüyor. Hatta Daenerys Jon'un kurt rüyalarını da bir şekilde beliriyor diye savunuluyor ay simgesiyle. Ay onunla birlikte koştu. Başının üzerindeki çıplak dalların arasından yıldızlı gökyüzünde süzüldü. Kar diye mırıldandı ay. Kurt cevap vermedi. Kar pençelerinin altında çatırdadı. Rüzgar ağaçların arasından iç çekti. Bu daha çok X karakter üstünden Y karakterine gönderme tarzı bir argümandır. Buna benzer bir başka argüman ise Dany'nin rüya sevgilisi ve gölgelerden geliyor. Bildiğiniz üzere Jorah açıkça ilgisini göstermişti ama 3. kitapta bunun üstünde düşünürken Dany'nin hayallerindeki erkeğin farklı olduğunu görmüştük. Dar ranzasında yatarken hizmetçisinin yerine yanına sıkışmış bir adamın olmasının nasıl olacağını merak etmeye başladı ve bu düşünce olması gerekenden daha heyecan vericiydi. Bazen gözlerini kapatıp onu hayal ederdi ama hayal ettiği aslında Jorah Mormont değildi. Sevgilisi her zaman daha genç ve daha yakışıklıydı. Yüzü ise sürekli değişen bir gölge gibiydi. Dany, Jorah'tan daha genç ve yakışıklı bir sevgili hayal ediyor ama adamın yüzü ise sürekli değişen bir gölge halinde. Alevler hafifçe çıtırdıyordu ve bu çıtırdıların arasında Jon Snow'un fısıldısını duydu. Uzun yüzü kırmızı ve turuncu dillerle çizilmiş, bir görünüp bir kaybolan, uçuşan bir perdenin ardında yarı görünen bir gölge gibi gözlerinin önünde belirdi. Şimdi bir insandı, şimdi bir kurt. Şimdi tekrar bir insan ama kafa tasları buradaydı. Kafa tasları her tarafını sarmıştı. Melisandre daha önce onun tehlikesini görmüş, çocuğu uyarmaya çalışmıştı. Etrafında düşmanlar, karanlıkta hançerler vardı. Dinlemiyordu. Jon'un yüzü gördüğünüz gibi Melisandre'nin vizyonlarında gölge olarak tarif ediliyor ve
Ygritte tarafından tatlı yüz olarak tanımlanıyor. Yani güzel, çekici bir yüz olarak vurgulanıyor. Dany'nin hayalindeki böyle yakışıklı, genç ve yüzü sürekli değişen gölgelerdeki adam şeklinde bağlanılıyor ve yorumlanıyor. Tabii Jon'un gölgeler içindeki tek göndermesi bu vizyon değil. O olduğu kişiydi. Jon Snow. Piç ve yemin bozan. Annesiz, arkadaşsız ve lanetlenmiş. Hayatının geri kalanında ne kadar uzun olursa olsun bir yabancı olmaya, gerçek adını söylemeye cesaret edemeyen, gölgelerde duran sessiz adam olmaya mahkum olacaktı. Özetle bir öncekinde Wall üstünden Dany, ikincisinde de Dany'nin hayallerindeki gizemli adam üstünden Jon göndermesi yapıldığı ifade ediliyor. Bir başka argüman ise zamanlamayla ilgili. Kurt uluması ve yalnızlık hissi. Dans kitabının son Dany povunda şu ifade geçiyor. Uzaktan bir kurt uluyordu. Bu ses onu hüzünlü ve yalnız hissettirdi ama açlığını azaltmadı. Ay çayırının üzerinden yükselirken Dany sonunda huzursuz bir uykuya daldı. Jonas destekçiler için bu argüman, Dany'nin Jon'un ölümünü sezdiği ve bu sebeple farkında olmadan bu durumun onu yalnız hissettirmesine ilgili. Aradaki bir povu çıkartırsak, Jon'un ölüm povu ile arka arkaya geldiği için ve tabii ki kurt uluması olduğu için bu bağlantı kuruluyor. Elbette bu romantik bir gönderme olarak kabul ediliyor. Çünkü demek ki aralarında bir görünmez bağlantı var ki Jon'un ölümünü hissettiği şeklinde düşünülüyor. Bundan sonrakiler daha çok böyle paralellik üstünden gidecek. Mesela ejderha dileği paraleli. Ha 1000 adam daha istemiş, ha yanına 1 ya da 3 tane daha ejderha katmış, ne fark eder? Jon'un surdaki bu dileğiyle Dany'nin 3 ejderhası arasında doğrudan bağlantı kuruluyor. İleride bir araya geleceklerini ve bunun romantik bir seviyeye evrileceği düşünmek. Duvardaki çatlakta büyüyen mavi gülden sonra en sevilen argüman ise yalnızlık paralelidir. Jon Ygritte'in yanında, Dany Dareon'un yanında aynı derin yalnızlık hissediyor. Cümle yapılabilir, birebir aynı neredeyse. Ygritte yanında uyuyor olsa bile kendini yalnız hissediyordu. Kaptanın yanında uyuyordu ama o yalnızdı. Bu paralellik hayatlarında ne kadar sevgili koca vesaire olursa olsun ikisinin her zaman yalnız hissedeceği ve ancak birbirlerini bulunca tamamlanacaklarına dair bir argümandır ve açıkçası gerçekten de güzel bir paralelliktir. Ben olsam ben de kullanırdım. Kullanılması sevilen bir diğer argüman ise Dany'nin Vans'ın üstüne konuştuğu bir çeşit aslında Side Shadow tekniği kullanımı olan bir alıntı. Dany son kitapta şöyle düşünüyor. Westeros'un 7 krallığını 5 Aegon yönetmişti. 6.'sı da olacaktı ama gaspçının köpekleri erkek kardeşini oğlunu daha anne göğsünde meme emen bir bebekken öldürmüştü. Eğer yaşasaydı onunla evlenebilirdim. Burada Aegon ismini ortaya çıkan genç Griff'i göz önüne alsak da aslında onun sahte olduğu ve gerçek gizli prensin Jon olduğu üstünden yola çıkarak bu dileğin bir çeşit romantik gönderme olduğu söyleniyor hatta. Dizi ile birleştiren hayranlar da var. Dizide Jon'a Aegon ismi verilmişti. İşte gerçek Aegon işte Jon denerek hareket ediliyor. Tabii kitapta da isminin aynı olacağına inananlar var. Akla gelen ilk birkaç tane paralellik daha var simgesel olarak. İşte ikisinde yetim oluşu, çocuk özlemi. İkisi de böyle kendi kanından bir çocuk hayali kuruyormuş. Beyaz gölge paralelleri varmış. Nedir yani? Hayalet işte Jon'un yanında beyaz gölgeyken Barristan Dany'nin yanında beyaz gölge tanımlanması gibi nice şeyler de aralarındaki bağlantı ve romantik gönderme olarak kabul ediliyor. Ayrıca Nissa fedakarlıkları da kurulan bağlantılardan biridir. Yani nedir bu? Dany tarafı Drogo işte en büyük aşkını yastıkla öldürerek 3 ejderhayı doğurur. Drogo'nun ölümü işte eşittir Nissa fedakarlığı olarak kabul ediliyor. Ejderhalar da işte ışık getiren olarak metafor olur. Jon tarafına gelsek de Jon Ygritte'i ölümüyle kaybederek gece nöbetine tam bağlı kılar ve yaklaşan ötekiler savaşı gibi büyük bir şey için hazır olur. Gelecekte Dany'yi ötekilere karşı kazanmak adına feda ederse de aynı temayı tamamlayacaktır şeklinde yorumlanır. Zira Dany'nin rüyasında gördüğü mavi dudaklı kişiyi Jon diye yorumlayanlar da varmış sanırım ama bütün Jon Eresçiler tarafından savunulan bir argüman olduğunu zannetmiyorum. Zira pek gördüğüm bir şey değil bu kısım. Bir diğer paralellik noktası sayılacak şey de Jon'un Val ve Ygritte gibi hisleri olduğu kadınlara bakarak Dany'nin onun kadın zevkine uyduğu savunuluyor. Son olarak da dizinin yönetmenlerinden Alan Taylor'ın yıllar evvel Deadline'a yaptığı Martin açıklaması. Taylor'ın açıklaması şöyle. Birinci sezonu çekerken Malta'daydık ve George R. R. Martin ziyarete gelmişti. Bir sandalyeye oturuyordu ve gelecek olaylar hakkında açıkça konuşuyordu. Jon ve Dany hakkında mı yoksa genel olarak Game of Thrones hakkında mı? İkisinin de biraz ama o zamanlar dizinin başıydı kimse diziye dikkat etmiyordu.
ne kadar büyük bir fenomen olacağını gerçekten bilmiyorduk ve bence o zamanlar biz o zamandan beri olduğumuzdan daha az temkinli davranıyordu. Neyse, John ve Dani'nin bir anlamda dizinin odak noktası olduğunu ima etti. Bir başka Martin açıklaması da yine yıllar önce bizzat Martin ile Amerikan El Cezire'de yapılan söyleşiden geliyor. Pekala, tabii ki 2-3 noktadakiler. Duvarın kuzeyinde olup bitenler ve öteki kıtada Ejderha ile birlikte olan Targaryen. Elbette Ciri'nin ismi olan Buz ve Ateş'in şarkısındaki Buz ve Ateş. Burada bahsi geçen Buz ve Ateş meselesinin Jon ve Dany olduğu söyleniyor ki zaten şimdi bu iki açıklama ve diğer tüm argümanlarla beraber Jon'un destekçileri Jon'a Buz, Dany'ye Ateş diyerek Buz ve Ateş'in birliğinin romantik bir ilişkiye taşlanacağını söylüyorlar. Şimdi videonun ilk kısmında bir Jonaris destekçisinin genel olarak öne sürüp savunduğu argümanları öğrendik. Şimdiki ikinci kısımda ise öne sürülen bu argümanları kendi içinde inceleyerek ne kadar zayıf ya da güçlü olduklarını yorumlayacağım ama önce benim kuramları incelerken kullandığım deli seviyesi mantığını anlatmam lazım ki düşünce şeklimi anlayabilirsiniz. Jonaris kuramı dahil tüm kuram çeşitlerinde öne sürülen argümanlar seviyedir. Bu sınıflandırma delillerin gücünü ve önemini net bir şekilde gösteriyor. Böylece kuramın ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu anlamanızı kolaylaştırır. Şimdi seviye 1 deliller. En güçlü işaretleri içeren, kuramın temel omurgasını oluşturan argümanlardır. Bunlar tek başlarına bile çok etkilidir ve kuramı sırtlayan ve olmazsa olmaz delillerdendir. Haliyle herhangi bir kuramda en azından bir tane birinci seviye delil olması gerekir ki dikkate alınsın. Çünkü bu seviye argümanlar aslında foreshadowing'lerdir. Genelde bir kuram ortaya atıldığında her argüman foreshadowing gibi görülüyor ama değildir arkadaşlar. Örneğin iki karakter arasında geçen paralel bir sahne ya cümle bir foreshadowing olamaz ama Ned'in Arya'ya söylediği ileride bir kralla evleneceksin sözü bir foreshadowing olabilir ya bir kehanet. Eğer birinci seviye deliller çökerse tüm kuram çöker. Diğer seviyelerdeki delilleri savunmanızın pek bir anlamı kalmaz açıkçası. Seviye 2 deliller ise birinci delilleri destekleyen argümanlardır. Tek başlarına düşündürücü etki yaratırlar ama yeterli değildir. Seviye 1 ile birleşince çok güçlenirler. Hani bir nevi bisikletin ana tekerleklerinin yanına bağlanan küçük destek tekerlekleri gibidir. Foreshadowing dışında kalan göndermeler ve benzer şeyler barındırır genelde birinci seviyeden sonra ikinci seviyede böyle sık sık görürsünüz kuramda. Seviye 3 deliller. Tek başlarına hiçbir etki yaratmaz. Ağırlıkta benzerlikler paralellikten ibarettir. Sadece seviye 1 ve seviye 2 delilleri destekleyen ek yardımcı argümanlardır. Kendi başına kullanıldığında anlam taşımazlar ve fazlasıyla zorlama olur kuramınız. Bu sebeple eğer kuramlar çoğunlukla bunlardan oluşuyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. Bu mantıkla baktığımızda Jonaris teorisinin en güçlü görünen delilleri de aynı şekilde sıralanıyor. Bir tane seviye 1, birkaç tane seviye 2 ve birçok seviye 3 delil barındırdığını göreceksiniz. Şimdi sırasıyla gidelim. Buz duvarındaki bir çatlaktan mavi bir çiçek büyüyor ve havayı tatlılıkla dolduruyordu. Ejderhaların annesi Ateş'in gelini. Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi ölümsüzler evindeki bu vizyon kuramın temel omurgasıdır çünkü çok bariz bir foreshadowing var burada. Zaten ölümsüzlerin denik kentleri onun geleceğini önemli ölçüde haber veren ve uyaran, dikkat alınması gereken vizyonlardır. Ortada bir gül ve tatlı koku gibi ifadeler varsa genelde aşka yorumlandığından bahsetmiştim. Çünkü bizim yaşamımızda gül eşittir aşkla ilişkilendirilir. Vizyonda açıkça gül yerine mavi çiçek denmiş olsa da biz bu çiçeğin gül olduğunu çok rahat çıkartabiliyoruz. Zira mavi renkte bir çiçek artı su dendiği zaman akla zaten Jon Snow geliyor isterseniz. Elbette Jon'un ebeveyn gerçeğinin bilinmediği dönemlerde bu bağlantıyı kurmak zor olurdu ama şimdi rahatça mavi çiçeğin Lyanna'nın mavi gülü sevmesi üstünden Jon olduğunu biliyoruz. Yani burada Martin aslında bize Jon'un annesi kim olduğunu da söylemiş. Ama fazla bariz olmaktan çekinip gül yerine çiçek demiş. Açıkçası Jonaris'ten ayrı olarak ben bu vizyonu gerçekten çok severim ama gelin görün ki Jonaris destekçileri burada bariz bir yorumlama hatasına düşüyor. Unutmamak gerekir ki aşkı simgeleyen gül kırmızı güldür, mavi değil. Mavi zaten seride genelde kış ve ölümle bağlantılıdır. Daha kafadan burada yorumlama sorunu var. Ayrıca en evvel ölümsüzlerin vizyonu açık bir tehdit tehlike uyarısı içermekte. Onların söylediği ve gösterdiği her şey ileride Dany'nin yüzleşmesi gerektiği engeller, düşmanlar, tehlikelerdir. Onu uyararak dikkat et diyorlar çünkü eğer bu sınavları veremez isen Ejderha Kraliçesi çok büyük yarar alacak. Hatta belki ölecektir.
Zaten vizyonlar kehanet sözlerinde simgesel halde gösterilmesi. Yani Deni sözleri anlamayınca açıklayın bana gösterin dediğinde vizyonlar görünmeye başlıyor. Bu vizyonda bahse geçen son kehanet cümlesinin, daha doğrusu son kehanet üçlemesinin sonuncusuna denk geliyor. 3 ihanet göreceksin. Biri kan için, biri altın için, biri sevgi için. Kitaplardaki Türkçe çeviri biraz yanıltıcı olduğu için dil bilgisine daha uygun şekilde yeniden çevirmek durumunda kaldım. Çünkü to ve for fiil kullanımı ve İngilizce'de aşk, sevgi, kara sevda gibi tüm kelimeler için sadece love kelimesinin olması gibi şeyler çeviriyi daha güvenli yapmaya itiyor. Zira bilhassa love ifadesi çok geniş kapsamı olan her yere çekebilecek bir terim. Yani birine duyduğunuz aşk için de olabilir bu ihanet. Krallığınıza, halkınıza, hatta ailenize duyduğunuz sevgi için de olabilir. Fakat hangisi için olursa olsun vizyonla birleştirdiğimizde Dany Jon Snow'dan sevgi için bir ihanet görecek. Hatta iki kişi daha ona kan ve altın için ihanet edecek. Günün sonunda Jon ve Dany arasında bir etkileşim olacağını zaten hiç şüphemiz yok. Ama gelin görün ki bu etkileşimin nasıl başlayacağı ve neye evrilip nasıl sonuçlanacağı tartışma konusu. Zaten videonun konusu da bu. Neye evrilecek? Günün sonunda Jon Dany'yi öldürse bile, hem de bunu sevgi için yaparsa, bu alıntı hala aşk kuramına bir kanıt, bir foreshadowing olarak kullanılabilir mi? Öncelikle bir aşk kuramının ne olduğunu anlamamız lazım. İki tarafın birbirine aşık olması, birlikte bir ilişki yaşaması ve sonunda mutlu sonunda bitmese bir şeylerin olması gerekir. Geleneksel beklenti budur. Evet, taraflar ayrı düşebilir. Hiçbir zaman evlenemezler yahut bir ya da ikisi ölebilir. Ama ortada bir aşk vardır yani. Örneğin tek taraflı aşk ya da zorla siyasi olarak birlikte olma asla aşk kuramı olamaz ya da tek gecelik bir ilişkiler gibi şeyler. Bunlar olsa hayran olarak bizim züğürt tesellimiz olur. Bu çıkış noktasından gidersek Jon ve Dany arasında gerçekleşme olası olan tek taraflı bir aşkın ya da siyasi olarak evlilik gününe gelmesi gibi şeylerin aşk kuramına girmeyeceği malumdur. Haliyle bu kente geçen sevgi için teriminin ne manaya geldiğini bulmak durumundayız. Açıkçası bunu %100 şu şekilde diye açıklamak mümkün değil. Eğer Martin Türk bir yazar olsaydı ya kitapta Türkçe yazmış olsaydı, love kelimesini kullanırken ki yarattığı anlam muğlaklığını Türkçe'de yapamazdı. Bu sebeple bizim de bu muğlaklığı ortadan kaldırmamız tamamen mümkün görmemekte. Benim ya da sizin yapacağınız her yorumlama tamamen bizim kendi fikirlerimizin bir ürünüdür ve tabii ki de bizi bağlar. Hayır, ben de tamamen kendi fikrimi belirteceğim. Benim kişisel görüşüme göre burada bahse geçen sevgi için gelen ihanet, Jon'un Arya için, ailesi için ya da halkı için duyduğu sevgiden gelebilir. Çünkü Dany'nin Westeros'a geldikten sonra ateş ve kan sözünü benimsemiş, her geçen gün daha karanlık bir ruh haline bürünecek biri olması dolayısıyla Jon dahil herkesin önceliğinin ötekilerden gelen buz tehlikesi kadar Dany'den gelen ateş tehlikesine karşı tedbir alıp halkını, ailesini, hatta kendisini korumak olacağı bence barizdir. Bilhassa Robert Frost'un Ateş ve Buz şiirinden de yola çıkarak kıyametin hem buz hem ateşten geleceği fikrini göz önüne tutarsak, ki Martin'in bir başka açıklaması da zaten bunu destekliyor, böyle bir tehlikeden Jon'un ailesini, halkını, hatta tüm diğer halkını korumak için Dany'yi öldürmesi yahut öldürmek için Arya ile birlikte hareket etmesi beklenecek bir şeydir. Dany, Jon'un aslında baba tarafından ailesi olduğu, halası olması ve aynı kanı taşıdıkları için Dany'nin bakış açısından bu tabii ki de ihanet olarak yorumlanacak bir şeydir. Dany açısından Miri Mazur'un yaptığı da bir ihanetti. Ama gerçekçi olursak kadın sonuna kadar haklıydı, zira Miri'nin gözünde Dany ve halkı kendi insanlarını öldüren, tecavüz eden, topraklarını yağmalayan işgalcilerdi. En önemlisi bunun arkasının geleceğini de ilan edilmişti. Aile Miri kendince bu şekilde hem intikam aldı hem de onları durdurdu sandı. Bu açıdan bakarsak bir paralellik yaşanacağını öngörmek zor değil gibi. Dany yine dotraklarla, hatta lekisler gibi eğitimini tamamlamak için bebek öldüren duygusuz kişilerden oluşan bir ordu ile Westeros'a geliyor. İşin özünde işlerin çığırından çıkması o kadar kolay ki. Ejderhalar ve ateş tehlikesi olmasa bile sırf ordunun yaratacağı yıkım ve terör Westeros halkının Dany'yi işgalci ve tehdit görmesi için yeterlidir. Bu açıdan Dany'nin durumu sandığımızdan daha zor. Konudan daha fazla sapmadan devam edelim. Bu alıntı bana göre bariz şekilde Jon'un ailesi, Arya, halkı vesaire için duyduğu sevgiden Dany'yi öldürecek ya da ölümüne sebep olacak kişi olacağını haber ediyor. Havaya yayılan tatlı koku da zaten ölüm olduğunu en açık gösteren şeylerden biridir. Asref evreninde tatlı koku ölüm işareti olarak kullanılır. Kişinin kesin öleceğine yahut ölümle burun buruna geleceğini anlatır ki bunlar bazen tatlı şeftali gibi başka şeylerle de desteklenir.
Bununla ilgili videomu izlemediyseniz tavsiye ederim. Bu şekilde kimlerin ileride ölebileceğine dair tahminler listesi oluşturdum. Hızlıca birkaç örnek vermek gerekirse tatlı lakaplı Sweet Ruff, tatlı sıfatı Martin'in bu kişiyi ölüme mahkum ettiğini gösteriyor ki Mercy Pope'un da ölüyor. Deni ölüm döşeğindeki Sir William'ın tatlı koktuğunu hatırlıyor. Hastalık artı ölüm eşittir tatlı kokuyu bağlaştırmada daha sonra da görüyoruz. Buranın düşüşüne göndermeye bakalım. Düşmeden önce vücudunda tatlı bir acı hissediyor ve tatlı şeftali kelimesini kullanıyor. Neredeyse ölüyor, komaya giriyor. Aile böyle bir kaderi haber eden kehanet bir vizyona kimse aşk kuramı çıkartamaz. Birinci seviye argümanlar bu vizyonda sınırlı olduğu için şimdi doğrudan ikinci seviye argümanlara geçiyorum. İlk argüman Val ve Ay simgesi. Yarım ayın ışığı Val'ın bal sarısı saçlarını soluk gümüş rengine çevirmiş, yanaklarını ise kar gibi beyazlatmıştı. Derin bir nefes aldı. Hava çok tatlı. Aslında az önce bahsettiğim tatlı eşittir ölüm dememden bu cümleden geçen hava çok tatlı kelimesini yakalamışsınızdır. Burada bitmiyor tabii ki ama oraya birazdan geleceğiz. Val ve ay meselesi birleşik olarak Deni'nin ay referansı ve Jon'un rüyasında ay görmesinin aslında Deni'yi görmesi olduğuna dair yapılan yorumlamanın bir temeli yok arkadaşlar. Deni'nin ay ile teması sadece birinci kitapta Drogo ile olan ilişkisini kapsıyor. Drogo dışında kimse ona benim ayım demiyor ve gelecekte de ay referansı yok Deni için. Yani çok güçlü bir ay referansından bahsedemeyiz. Ned de kitapta Arya'ya sen ay gibisin diyor. Sansa için de güneş. Daha doğru ifade edersek ay ve güneş kadar farklısınız diyor. Bundan yola çıkarak Arya eşittir ay diyebilir miyiz? Sansa için eşittir güneş? Hayır, bu tek başına kullanılamaz. Ancak Deni'nin aksine Arya'nın 5 kitap boyunca birçok ay referansı var ama bu romantik bir bağlam değil, ölümle ilişkilidir. Tüm ay kelimelerini kapsamasa bile ayın göründüğü yerde önce veya sonra birçok kez ölüm gerçekleşmiş. Eğrinin ay kapısı zaten insanların idam edildiği bir yerdir. Birinci kitabın proloğunda ay ve ay ışığı her yerde geçiyor. Ötekiler yarım ay yükseldiğinde ortaya çıkıyor ve ötekilerin kılıcına yansıyan ay ışığına birçok referans var. Ay çayı zaten bebek olmasın ya varsa öldürsün diye kürtaj aracı olarak kullanılıyor. Yüzsüz adamların evinde her yerde hatta kapıda ay sembolü var. Zaten yüzsüz adamlar eşittir ölüm demektir. Braavos baştan aşağı bir ay şehri ki Valyria ve ejder düşmanı bir şehirden bahsediyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili videomu kesinlikle izleyin. Dolayısıyla Drogo Dany'e sürekli hayatım ayı demesi pek iyi bir şey değil zira Dany onu yastıkla öldürdü. Yani burada Val artı ay ışığı göndermesinin Dany ile de romantizm ile de hiçbir ilgisi yok. Olay Val'ın gelecekte ölmesi yahut ölümle burun buruna gelmesine işaret. Hatta havayı tattım, tatlı demesi de onu 2 kere mimlenmiş oluyor ölüm konusunda. Gelelim bir diğer argümana. Bazen gözlerini kapatıp onu hayal ederdi ama hayal ettiği asla Jorah Mormont değildi. Sevgilisi her zaman daha genç ve daha yakışıklıydı. Yüzü ise sürekli değişen bir gölge gibiydi anlatısına. Aslında bence hoş sayılabilecek bir alıntı olsa da Jon Arrys destekçiler için bu kişinin Jon olduğu iddiası sadece yorumlamaktan ibarettir. Evet, neticede yoruma açık olduğu için kullanılabilir. Ama sırf Jon metinlerde gölge kelimesi geçiyor diye işte burada bahsi geçen gölge budur demek biraz zorlama bir şey. Seride gölge terimi yazar çok kullanıyor arkadaşlar. Öyle ki bariz dikkat çekici ama gelin görün ki yıllardır üstünde bir arkadaşımla düşünmeme rağmen sabit bir tekrar düzen tespit edemedi. Çok değişken ya. Ötekiler için kullanılıyor. Melisandre'nin gölge bebekler için kullanılıyor. Ya işte yamalı yüzün bilmeceler için kullanılıyor. Daha sıradan ve edebi anlamlarda da kullanılıyor elbette. Bana göre bu alıntılardaki gölge bu sonuncuya giriyor. Daenerys öncelikle dış görünüşe takılan biri. Babası yaşındaki adam yine genç ve yakışıklı bir adam hayal etmesi de çok tabii bir durumdur. Hatta olması gereken sağlıklı olan budur. Olay şu ki o sırada Dany'nin çevresinde ilgisini çeken bir erkek figürü de yok. Bu sebeple belirsiz sevgili göndermesi var burada. Hani birini hayal ediyorum ama şu anda çevremde buraya koyabileceğim bir yüz yok. O sebeple yüzü sürekli değişen bir gölge olarak hayal ediyorum onu. Zaten kehanette değil, vizyonda değil, bir şey değil yani. Gündüz oturup kafasında kurduğu bir hayal, temenni, arzu ve istek bu. Bu gölge yüz daha sonra daire olarak şekil aldı zaten. Bana göre ileride Euron olarak şekil değiştirecek. Misal o da gölge olarak ifade edilen karakterlerden biri. Yakışıklı bir erkek olduğu kadar Dany'nin erkek zevkine de cuk oturuyor. Haliyle bunu geçerli bir ikinci seviye deli kabul edeceksek Euron için de kullanılabilir olduğu bariz. İsteyen Jon olacak da diyebilir. Evet, neden olmasın, imkansız değil. Jon çekici bir oğlan. Bakarsınız tek taraflı bir ilgi olur ama karşılık bulup bulamayacağını tartışıyoruz zaten.
Şu ana kadar buna işaret namına sağlam bir şey göremedik. Kehanet zaten ölüm ve felaket göndermesi. Ay ışığı meselesi de ölüm ve bal ile bağlantılı. Gölge yüzü ise dul kalmış genç bir kadının hayatında sevebileceği bir erkek arayışının tecellisi. Gelelim ulunan kurt yalnızlık hissetmesi ve bunun John'un ölümüne işaret olması. Olabilir mi? Temelde gayet mümkün. John gerçekte onun ailesinden geriye kalan tek kişi ve aslında sahip oldukları kan bağı onlar arasında ister istemez bir bağlantı yaratıyor. John öldüğünde Dany'nin bunun farkında olmadan hissedip yalnız hissetmesine vurgu yapılması gayet güzel oturan bir fikir. Çünkü bir süre dahi olsa yeryüzünde yegane Targaryen oluyor. Gelin görün ki bunu romantik bir anlamda yorumlamak zorlama. Bakın bu kurt uluması meselesi ve yalnızlık hissi Arya'da da var. Hatta Sansa da kurt uluması duydu ve bu sebeple Jonsa hayranları da kullanıyor bunu argüman olarak. Haliyle Jon Arrys'ciler mi haklı? Yoksa Jonsa'cılar mı? Diye sormak durumundayım hatta. Jon Arya'cılar da bunu kullanmaya başlarsa ya da kullanan varsa üçü de haklı olamayacağına göre bence bu argümanın kendisinin hatalı yorumlarını söylemek daha sağlıklı olacaktır. Yani olay bağlamdan kopartılıp başka yerlere çekiliyor. Anlam ifade etmeyen şeylere bile anlam yükleniliyor. Bir diğer argüman ise Dany'nin Aegon yaşasaydı onunla evlenebilirim temennisi. Şimdi öncelikle şu isim konusunda yorum yapayım. Dizi ile kitapları karıştırıp kitap yorumlaması yapılamaz. İkisi farklı kulvarlar. Kitaplarda Jon'un Targaryen ismi varsa ve o da Aegon ise tamam. Argüman eklersin ama kuram kullanılarak kuram desteklenmez. Eğer doğru ise diye bir şartlı cümle kurabilirsiniz ama o da argümanı yine sağlamlaştırmıyor malum sebeplerle. Şimdi burada denilen olayı bakın Martin'in bize yine yemlemesi beklenti yaratıyor herif. İlk kitapta Ned'in hayatta bırakılıp süre göndereceği bilgisi vardı. Hatta Jon da bunu duyunca hayal falan kurdu. Bir beklenti yaratıldı ve tak Ned'in kafası gitti. Martin beklenti yaratır ve sonra onu elimizden alır. Dany'nin yahut başka karakterlerin bu tür temelleri ve benzer şeylere genelde beklenti yaratma taktiğinin parçasıdır. Neticede Aegon'un ortaya çıkması, Dany ile evlenme arzusuyla ona gitmesi gibi şeylerle birleştiğinde Martin, ikisinin evleneceği algısını yaratıyor ama biz öyle olmayacağını rahatça tahmin edebiliriz artık. Özetle Dany hiçbir aile üyesi evlenmeyecek. Bunu bir kabul edelim artık. Son olarak da Dany'nin Jon'un beğendiği kadın tiplemesine uyması. Şimdi Jon'un hayranları Dany'nin Val ve Ygritte tarzı bir kadın tiplemesi olduğunu, Jon da o tür kadınlardan hoşlandığı için Dany'nin de Jon'un ilgisini çekeceğini söyleniyor. Hatta güzel bir kadın olduğu ve Jon'un güzel kadınlardan hoşlandığını ifadem biriyle de Twitter'da yeni tartıştım. Annesini işte soylu ve asil kadın olarak hayal ettiği için böyle geleneksellere karşı sanıldığı kadar da olumsuz bakmadığını iddia etmişti. Ama bunun doğru olmadığını beni takip edenler iyi bilir. Çünkü Marcella gibi gayet zeki, hatta güzel bir kız için bile tatsız ve aptal gibi kelimeler kullanmış biridir Jon Snow. Dahası Jon, soylu asil kadınlardan zaten nefret etmez. Bu sebeple annesi öyle hayal etmesi çok olağandır. Ayrıca güzelliği takdir etmediğini de kimse söyleyemez. İlk kitapta Cersei'nin de güzelliği takdir etmişti ama bu ondan hoşlandığı anlamına gelmiyordu. Ve Catelyn de güzel olduğunu kim inkar edebilir? Lakin oğlan malum sebeplerle kadından nefret ediyor ki kötü rol model olduğu için zaten geleneksel lady'leri sevmez. Yine iyi rol model olduğu için aile gibi kadınlardan hoşlanıyor. Zaten Martin'in Ygritte'in Jon'un kadın tiplemesi olduğunu vurgularken saçlarının o karmaşıklığına, saçında kemirgen yaşıyormuş gibi görünmesine alışkın olduğunu vurgulamıştı. Zira Arya da öyleydi. Özetle bu aslında Jon Arya argümanı arkadaşlar. Jon Arrys değil. Kaldı ki Dany'nin aksine Jon aşık olacağı kişinin tiplemesine çok bakan biri değildir. Bunu yine Ygritte'de görüyorsunuz. Çirkin biri olmasa bile hele bir eli yüzü yüzgün dediğimiz soyluların kalelerine sıradan görünüşü olan biridir Jon'a göre, hatta yüzünde kusurlar da vardır. Bu sebeple güzel çirkin olması çok önemli değil. Kişiliği ve tavırı önemli Jon için. Dany'nin Ygritte ve Val gibi olması meselesine gelsek böyle olmadı zaten ortada. Evet gayet güzel bir genç kadın ve Jon'u onu güzel takdir edebilir ama güzel değil de hemen böyle dibe düşmez. Melisandre de çok güzel ama içinin yağları erimedi Jon'un. Ygritte ve Val gibiler bizzat eline silah alan, kan döken, hiç kibir kimsenin onları korunmasına ve yardım etmesine muhtaç olmayan, üstü başı yeri geldiğinde çamura bulunan ve bizzat dövüşlere katılan kimselerdir. İpek elbiseler giyip çevresini korumalarla gezmezler çünkü o şekilde bir hayatın içinden gelme şansları da yok. İşte Jon Snow'a çekici gelen de bu. Haliyle Dany'nin Ygritte ve Val'a benzemediği bariz. O daha çok Nymeria gibi liderlik eden biri ama kanımca bu da onun Westeros geleneklerinin dışında biraz çıkartıyor. Kendi hanesi içinde ise
Visenia'nın kız kardeşi Rhaenys'e benzetebiliriz. Aslında ona bence daha çok benziyor. Geleneksel bir lady gibi hareket etmesine ek olarak ejderhası ile ordulara da komutanlık edip fetihlere katılan bir kadındır Rhaenys, aynı Dany gibi. Ayrıca cazibesiyle çevresindeki erkekleri de etkiliyordu. Bu sebeple Dany, Jon'un kadın zevkine uyuyor argümanına pek katılamıyorum ama dikkatini çeker mi? Yani. Arkasında 3 ejderha ve koca bir orduya gelen genç güzel bir kadın kimin dikkatini çekmez ki? Şimdi 3. seviyeye geçebiliriz. İlk argümanımız Jon'un 1 ya da 3 ejderha dilemesiyle ilgili olan. Evet, bu sahneyi okurken ben de gülümsemiştim. Sadece bunun Jon Harris için nasıl yorumlamayı başardıklarını anlayamamıştım ilk duyduğumda. Hani bunu 3. seviye argüman bile saymak zor, fazlasıyla zor ama Jon 1000 adam istedi ve aldı. Ayrıca 1 veya 3 ejderha istedi. Belki de Dany'nin tüm ejderhalarını alacak yahut o bir tanesine sahip olacağını işaret. O bir Targaryen ve çok güçlü bir Warg. Hepsini Warg'layıp kendi için kullanabilir mi? Tarihte ejderha Warg'layan bir deri değiştiren yok ama bildiğimiz hem Targaryen hem Stark olan çok güçlü bir Warg da yok. Ya da ötekiler tehlikesine karşı ittifak meselesi olarak onları silah olarak kabul etmek daha doğru olabilir. Jon bu yönden belki desteği alacak. Zaten en başta Jon savunma için bir adam istiyordu, tıpkı 3 ejderhayı da savunması için istemesi gibi. Yani burada romantik bir referans yok özetle. Nissa fedakarlıklarına gelelim. Bu zorlama bir benzerlik. Öncelikle Dany kocasını ejderha çıksın diye bile isteye feda etmedi. Oğlunun yarı farkında olmadan kocası ölmesin diye feda etti. Onun ejderhalar için bilinçli kurban verdiği tek kişi Mirri Mazdur. Ayrıca açıkçası ejderhaları hayata döndüren kan kurbanı kim ya da kimlerdir meselesini bir parça karmaşık olduğunu ve buraya tartışmaya uygun olmadığını belirtmek istemekle beraber muhtemelen birden fazla kurban buna sebep oldu diye tahmin ettiğimi söyleyeyim. Jon'a gelirsek, Jon Ygritte veya başka birini kurban etmedi ejderha veya benzer bir şey için. O görevi aşkı uğruna seçip zaten sevdiği kadını çoktan terk etmişti. Kaldı ki bu uğurda kardeşini, babasını ve çok istediği hane ismini ve lordluk unvanını da elin tersi ettim Arya'da çuvaladı. Yani son raddede kanını göreve tercih ederek gece nöbetini kanına feda etmeye kalktı, kendi öldü. Haliyle ikisinin de kayıplarının Nissa hikayesiyle alakası olmadığı gibi en azından Jon Snow'unki birbirlerine de benzemiyor bu yönden yaşadıkları. Jon ve Dany'nin yanında sevgilileri varken yalnız hissettikleri alıntısına gelelim. Hoş bir alıntı olmakla beraber 2. veya 3. seviyemi kabul etmem gerektiği konusunda biraz kafa karışıklığımın olduğunu kabul etmem gerek. Zira dediğim gibi hoş bir alıntıdır ama hem paralel sahneler genelde 3. seviyededirlerdir hem de yeterince güçlü bir bağlamsal bir nokta varsa 2. seviyede olabilirler. Her iki şekilde de fark etmeksizin bir parça zorlama yorumlama yapılıyor romantizm göndermesiyle ilgili. Çünkü sevgilisi varken bile yalnız hissediyor olmaları ileride birbirlerine aşık olacaklarına dair güçlü bir gönderme barındırmaz. En önemlisi Jon'un buradaki yalnızlığının sebebinin hayaleti uzaklaştırdıktan sonra onunla olan büyüsel bağın sekteye uğraması sebebiyle içinde oluşan yalnızlık hissinden kaynaklı. Yine de iki karakter arasında güzel bir paralelliktir. Keza diğer paralel kısımları gelirsek, işte ikisinde yetim oluşu, çocuk özlemi falan filan gibi şeylere. Yani bu da oldukça zorlama bir romantizm göndermesi. Öncelikle Jon ve Dany yetim öksüz doğsalar da ikisinde çocuk özlemi yok. Jon sadece hayal etmişti. Ama Dany için bu bir özlemdir. Jon zaten süre giderken uyarılmasına rağmen açıkça çocuk sahibi olamayacağını kabul ederek geliyordu ve umursamadığını da söylemişti. Aynı şekilde ikisini de takip eden beyaz gölgeler olması da hani romantizm ile alakası olamaz ki biri insanken diğeri kurt. Benzeştirmeye biraz dengesizce sanki. Jon Harris argümanlarında paralel sahneler çok sık kullanılır. Ve en çok da aslında bunlar işaret gönderme kabul edilir. Çünkü fazlaca bulabilirsiniz ve aslında bu çok tabii bir şeydir. Gelin görün ki hem bu karakterlerin hem de başka karakterlerin nice karakterlerle paralel kısımları var zaten. Sorun şu ki paralel sahneler 1. ve 2. argümanları desteklemek için kullanılabilecek olsa da tek başlarına anlam ifade etmez demiştim. Sebebi az önce söylediğim şey işte. Her karakterin neredeyse her karakterle var. Jon ve Arya, Arya ve Dany, Jon ve Tyrion, Dany, Tyrion, Jon ve Dany, Arya. Şimdi böyle devam eder. Hatta Dany ve Davos arasında bile paralellik gören
ve bunu tablo olarak Reddit'te paylaşmış insanlar var. Şimdi Daveris isminde yeni bir aşk kuramı yaratalım mı? Bu paralel kısımlara bakarak. Hani telaffuz da fena değil. Eğer böyleyse tüm bu paralel sahneleri inceleyerek tüm karakterler için aşk kuramı üretebiliriz. Arya ve Bran arasında çok fazla paralel sahne var. Yazalım mı bir tane? Örneğin Dany ve Ayla arasında bir çılgınlık hayal edebiliriz. Hayat hikayeleri ve psikolojik gelişimleri birbirine o kadar benziyor ki kaderlerin neredeyse aynı olduğunu söylememek zor. Jon ve Arya'nın da benzer paralel olayları var. Eğer Jonaris diyebiliyorsak, Jon Arya da diyebiliriz değil mi? Jon kaç karakterle romantik ilişki yaşayacak? Demek istediğimi anlatabildim mi? Bu sebeple eğer kuramınız paralel sahneleri çok bel bağlıyorsa zaten elinizde bir şey olmadığı için can simidi olarak kullanıyorsunuzdur. Alan Taylor ve Martin'in açıklamaları bile zorlama. Sıra onlarda evet. Tamamen bağlamından kopartılan yorumlamalar ile olayın buz ve ateşten ibaret olarak romantizme çekilmesinden ibaret. Öncelikle Taylor'ın Martin'den yaptığı her şey ikisiyle ilgili minimalde alıntı yine romantizm değil. Jon ve Dean zaten hikayenin merkezi karakterlerinden ikisi ve hikaye üstünde muazzam bir etkileri var. Bu sebeple başrol oyuncuları diyoruz. Bu sebeple Martin'in büyük beşlisinden biri bunlar. İkisinin bir araya gelmesiyle domino taşları serbest kalacak ve ilişkilerinin nasıl evrileceğine göre hikayede şekil alacak ve tüm karakterleri sonsuza kadar etkileyecek. Diğer yandan Martin'in buz ve ateş ile ilgili yaptığı açıklamada zaten Jon'un ismi bile geçmiyor. Geçtim romantizmi falan. Adam iki büyük tehlikeden bahsediyor Dany ve ötekiler olarak. Hani Sur'un kuzey diyor zaten. İkisi de mevcut hikayede merkezden uzakta şekillenen ve yaklaşan tehlikeler. Hatta bu alıntı bildiğiniz kırpılarak paylaşıyor. Ben size tamamını bir okuyayım. Soru şöyle. İşinize aşina olmayanlar için seri hayali bir dünyada geçiyor. Krallığın kontrolü için bir mücadele var. Bu hanedan savaşı esasen 3 ana olay örgüsünden biridir. Bu tür insanüstü karakterleri içeren başka olay örgüsü satırları da var ve sonra eski tahtının geri dönüşünü arayan sürgün Targaryen kızı var. Neden bu 3 olay örgüsü? Martin de şöyle cevaplıyor. Tabii ki uzakta olan iki şey var. Sur'un kuzeyindeki şeyler yani ötekilerden bahsediyor. Ve sonra diğer kıtada ejderha ile Targaryen var. Elbette Buz ve Ateş'in şarkısı başlığının Buz ve Ateşi. 7 krallığın başkenti olan kral topraklarında. Ortada meydana gelen merkezi şeyler çok daha fazlası tarihi olaylara ve tarihi kurguya dayanıyor. Güllerin savaşlarından ve yüzyıl savaşları etrafındaki diğer bazı çatışmalardan gevşek bir şekilde alınmıştır. Ancak elbette fantastik bir twist ile. Biliyorsunuz başladığım dinamiklerden biri kral topraklarındaki 7 krallık içinde küçük güç müdahalenin tarafından bu kadar tüketilen insanlardı. Kim kral olacak? Küçük konseyde kimler olacak? Politikaları kim belirleyecek? Krallıkların çevresinde çok uzakta meydana gelen çok daha büyük ve daha tehlikeli tehditlere karşı körler. Gördüğünüz gibi yazar bariz şekilde çok daha büyük ve daha tehlikeli tehditlerden biri olarak sıralıyor Dany ve ejderhalarını. Bahsettiği şey bu. Ölümsüzler vizyondaki alıntıyı o şekilde yorumlama sebeplerinden biri de yine bu tehdit noktası. Zaten bahsettiğim Martin açıklaması da buydu. Bir de sanki Jon safi buz, Dany ateş gibi bakarak ikisinin birlikteliğinin buz ve ateş birleşmesi olarak yorumlanmasına da şiddetle karşı çıkıyorum yıllardır. Bu bildiğiniz dizi saçmalığıdır. Dan ve David'in pazarlaması böyleydi. Oysa Jon'un hem buz hem ateş olması zaten onun kimliği ile ilgili en büyük miras ve hikayenin en büyük twistidir. Bu özelliğin nelere gebe olduğunu konuşmaya gerek yok. Video konusu değil ama biliyorsunuz da zaten. Olay kulağa edebi gelsin, hoş görünsün diye Jon'un ateş tarafını silip sadece buz yere pazarlamak yanlış ve zorlama bir argüman üretmektir. Eğer Jon gerçekten Nedimoğlu olsaydı bu doğru olurdu tabii. Bence Jonaris destekçileri için en büyük şanssızlık yazarın Jon'un kimliğini böyle seçmiş olması. Zira buz ve ateş şeklinde olmasa bile Rhaegar ve Lyanna benzetmesi üstünden bir benzerlik kurmayı planladığını mektup taslağından biliyoruz. Elbette fikri terk etti etmedi orası ayrı bir tartışma. Sonuç olarak özetlersek öne sürülen argümanlar arasında sadece bir tane foreshadowing var. Bu da tamamen yanlış yorumlama. Kalanlar da zorlama ve çarpıtmayla beraber paralel sahnelerin tek başına anlamsız olması da eklendiğinde Jonaris için güçlü bir kuram demek doğru değil. İstersek 4-5 hatta 10 sayfa argüman çıkartabiliriz ama bu argümanların sağlam ve doğru olduğunu da göstermez. Jon ve Dany povlarını birçok kez okudum.
Bu ikisi arasındaki romantik bir ilişki olacağına dair bir foreshadowing göremedim. İki önemli karakter arasında bir şey olacaksa Martin bunu işaret etmeyeceğini söyleyemeyiz, işaret ediyor. Mesela Sons of Pauline okuduğumda Sansan için birçok işareti arama yapmadan önüme serilmişti ya da Junarya işaretleri. Öncelikle bir aşk ilişkisi için altyapı oluşması da gerekir. Foreshadowing cümleleri olacak olayların işareti ama karakter ve hikaye gelişimi olmadan anlamı var mıdır? John ve Wicket konuşmasında John'un kan bağı yoksa üvey kardeşle aşk yaşamakta sorun olmadığını gördük. Peki John'un kendi halasıyla ilişki yaşamaya gönüllü olarak istediğini gördük mü? Hayır. Bu şekilde yetiştirilmediği için ensest konusunda asla rahat olamayacak. John kimliğini bilmeden de olabilir diye düşünebilirsiniz dizideki gibi. Mümkün. Ama Dany'nin 7. kitapta geleceğini ve en erken kitabın ortasına tanışacaklarını tahmin etmesi zor değil ya yarısına yakın bir zamanda. Özellikle ikinci dansın sadece Dany ile Aegon arasında olacağını düşünüyorsanız bana işte zor geliyor. O zaman soruyorum. Jon gerçek kimliğini ne zaman öğrenecek? Kitabın sonunda mı? Mümkün değil. Ya 6. kitabın sonunda ya da 7. kitabın başını öğrenmesi lazım. Ötekiler tehlikesi için Jon asıl silah ve lider. Aile mirası bu savaşta onun gücü ve üstünlüğü olacak. Bu yüzden bilmesi gerekiyor. Lord Reed her şeyi biliyor. Jon'u her konuda uyaracak ve bilgilendirecektir. Yani Jon Dany ile tanıştığında ya kimliğini öğrenmiş olacak ya da tanıştıktan kısa süre sonra öğrenecek. Dolayısıyla Jon'un Dany ile romantik bir ilişki yaşamasını beklemek zor. Bir diğer konu da bu iki karakter tanıştığında aralarında aşk ilişkisi oluşması için uygun ortam ve zamanın olmayacak olması. Ötekiler geldi. İkinci dans yaşanıyor. Özetle büyük savaş başladı. Ölüm her yerde ve bu ikisi aşık olmak için bir zaman bulabilecek mi? Bu şekilde bir hikaye gelişimi mümkün mü? Nasıl? Bu kitap Dan ve David tarafından yazılmıyor. Dizinin senaryosu bir rezillikten bahsedemeyiz. Yani böyle bir beklentiye ben girmezdim. Bu tür şeyler gözüne alındığında benim açımdan Jon Arrys imkansız olmasa bile zayıf bir kuram. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Size göre Jon Arrys için en güçlü argüman veya en zayıf argüman hangisi ve neden? Bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.